Merhaba arkadaşlar, hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bugün dalından gül çoğaltma ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bu gülleri geçen yıl ilkbahar ayında çoğaltmıştım. Yine bakın şurada göstermiş olduklarımı da, bunları da bu sene ilkbahar aylarında çoğalttım. Gülü her zaman budama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Budama yapmazsanız sağlıklı olmaz, yani böyle verimli olmaz, sürekli çiçek açmaz. Gördüğünüz gibi bakın ben bunları sürekli budadığım için kış aylarında dahi bakın çiçek açıyor. Şu an Aralık ayındayız arkadaşlar. Bu her zaman çiçek açan bir bitki. Tabii bitkinin cinsine göre de değişiyor ama dediğim gibi budama yapmazsanız kesinlikle bitkileriniz çiçek açmayacaktır. Bu verim açısından bu birçok bitki için geçerlidir arkadaşlar. Hemen hemen her bitki budama istiyor arkadaşlar. O yüzden budamayı ihmal etmeyin. Hem budama yapacağım şu an hem de budamış olduğum bitkiyi de aynı zamanda çoğaltacağım. Gülü çoğaltmak istediğinizde özellikle biraz kalın olan dalları tercih etmeniz gerekiyor. Şöyle birkaç tane dalı alıp çoğaltacağım. Böylelikle hem bitki verimli olacak hem de yeni sürgünler verecek dallarından, taze sürgünler verecek, daha sağlıklı olacak. Hem de bu bitkileri aynı zamanda çoğaltmış olacağım. Daha önceden Instagram'da yine paylaşmıştım. Bu şekilde çok fazla çoğaltıyorum. İhtiyacı olanlara, isteyenlere de gönderiyorum arkadaşlar. Yine siz de güle ihtiyacınız varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde evimin önünde birçok bitki çeşidi diktim ben. Güllerin de farklı türleri var. Yine sarmaşık olanlar var, bunlardan var. Farklı türler var. Elimde isteyenlere gönderim yapabilirim arkadaşlar. Bakın böyle dallarını alıyorum. Bu çok dikenli olan bir tür ama dediğim gibi sürekli çiçek açıyor. O kadar güzel çiçekler açıyor ki videonun başına zaten fotoğrafını koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Çok güzel bir bitki. Özellikle çevrenizde varsa bir dalını alıp siz de çoğaltıp yetiştirebilirsiniz. İyice bakın şu alt kısma kadar budama yapabilirsiniz. İyice köklere yakın yapacağız. Böyle köklere yakın alacağız. Görmüş olduğunuz diken yerlerinden yine yeniden sürgünler verecek. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın. Böyle güzel güzel budamayı yapıp çoğaltabilirsiniz. Dalımızı kestik arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dalın üzerinde yaprakları da buduyoruz. Yaprakların arasından yeniden sürgün verecek. Şöyle bakın temizledim. Şimdi bunda yaklaşık bakın üzerinde 3-4 tane yaprak olması gerekiyor. Şöyle ikiye bölüyorum. 1-2 karış düzeylerinde olacak. Dediğim gibi üzerinde ne kadar yaprak varsa o kadar sürgün vereceği için en azından 3 tane yaprak olması gerekiyor. Toprak olarak bahçe toprağıyla torf toprağını karıştırdım ben arkadaşlar. Direkt bahçe toprağına da dikebilirsiniz ama içerisinde torf olursa biraz daha yumuşak ve geçirgen olduğu için, perlit falan karışık olursa daha yumuşak ve geçirgen olur. Böylelikle daha hızlı bir şekilde köklenme gerçekleşir. Yaklaşık 2-3 santim kadar dibine gömüyoruz. Bu şekilde toprağın dibine gömüyoruz. Bir de toprağı önceden sulamış olarak toprak kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani nemli bir toprak kullanmanız gerekiyor. Ya bir gün öncesinden toprağı hazırlarsanız, ertesi gün dikim yaparsanız çok daha sağlıklı bir şekilde bitkilerinizi yetiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde dediğim gibi çok fazla bitki dikimi yapıyorum. İlkbahar aylarında bahçeye dikiyorum. Şimdi bunlar şu an köklendirme yapıyoruz. Bu köklendirme işlemini Eylül, Ekim, Kasım aylarında yapabileceğiniz gibi böyle ilkbahar aylarına doğru da yapabilirsiniz. En geç Mayıs ayına kadar köklendirme işlemini yapmanız gerekiyor. Ben genellikle sonbahar aylarında bu şekilde saksıya dikiyorum. İlkbahar aylarında köklenmeye başlıyor. Mart gibi köklenmeye başlayacak. Nisan, Mayıs gibi de artık böyle iyice köklendiği için bahçeye dikebilirsiniz. Mayıs aylarına doğru da ben genellikle bahçeye dikimin işlemini gerçekleştiriyorum. Siz de dikimi bu şekilde budama yaptığınız zaman sonbahar aylarında yaparak ilkbahar aylarında da bahçeye alabilirsiniz. Daha önceden de gül köklendirme ile ilgili birçok video paylaştım arkadaşlar. Bununla ilgili sıkıntı yaşayanlar var. Sıkıntı yaşamanızın tek sebebi de sulamadır. Kesinlikle sulamaya dikkat ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Toprak nemli olacak şekilde sık sık sulama yapmanız gerekiyor. Sulamayı yapmazsanız maalesef bitkileriniz yeniden köklenmeden bitki kuruyacağı için köklenme gerçekleşmez. Bir de kış aylarında özellikle don olabilir arkadaşlar. Dondan dolayı, soğuktan dolayı bitkiniz donabilir. Bunun için de
0 derecenin yukarısında olan sıcaklıklarda özellikle muhafaza etmeniz gerekiyor. Bahçedeki güller de ondan etkilenmez ama bunu daha çelik olarak diktiğimiz için, yeni diktiğimiz için daha sürgünler yeni sürgün vermeye başladığında don olursa bitki kuruyacaktır. O yüzden 0 derecenin üstündeki sıcaklıklarda muhafaza etmeniz gerekiyor ve sulamayı ihmal etmeyin. Toprak nemli olacak şekilde sık sık sulamayı yapın. Bu şekilde yetiştirirseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Eylül ayından itibaren Mayıs ayına kadar da bu şekilde çelikle yetiştirebilirsiniz. İlkbaharda diktiğiniz çelikleri sonbaharda bahçeye dikebilirsiniz ama bu zamanlarda yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda diktiğiniz çelikler ilkbahar aylarına doğru artık kendini tutmaya, köklenmeye başlayacağı için Mayıs ayına doğru da bahçeye rahatlıkla alabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde gül köklendirme ile ilgili daha önceden de birçok detaylı videolar paylaşmıştım. İsterseniz o videolardan da faydalanarak gül köklendirme ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.